Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok trend olan sarmal supla yapımını anlatacağım. Bu şekilde yakından görmenizi istiyorum. Çok güzel, örmesi de zevkli. Yani bir günde bir oturuşta bir tane örebileceğiniz bir model. Harika bir görüntüsü var. 30 santim, benim yaptığım 31 santim genişliği arkadaşlar. Zaten 30, 32, 33 santim boyunda bir uzunluk ölçüsü suplaların standart ölçüsü, ama siz dilediğiniz gibi daha da büyük yapmak isterseniz sıra sayısını arttırarak ya da eksilterek küçük veya büyük siz ayarlayabilirsiniz. Kenarında şöyle ben kendi etiketimi, deri etiketimi diktim. Çünkü bu sarmal olduğu için bitiş başlangıç yeri belli değil arkadaşlar. Kenarından bir kaydırmayla hemen kapatarak bitirerek buraya etiketimi diktim. Siz de tuhafiyelerde etiket bulabilirsiniz. Kendi adınızı olmasa da deri etiketler bulabilirsiniz. Daha güzel bir görüntüsü olacaktır. Çeyizlik yapmak isterseniz, kendinize de kullanmak için hediyelikte yapabileceğiniz bir supla. Hemen şöyle arkaya alıyorum. İp markasını, bilgisini vereceğim. Şöyle bir ip kullandım arkadaşlar. Reklama girdiği için bu öneri ve tavsiye, reklam değil. Görün istiyorum. Dilediğiniz tuhafiyelerinizde yakında, en yakın tuhafiyenizden polyester soft makrome diyerek alabileceğiniz bir ip. Yani bu markada olması gerekmiyor. Birçok markada bulabileceğiniz bir ip. Bu ip 200 gram benim ipim. 200 gramdan da bir tane suplayı rahatlıkla çıkardım arkadaşlar. Çok az bir ipim de kaldı. Ona göre siz iplerinizi kaç adet alacaksanız, kaç adet, kaç kişilik yapacaksanız iplerinizde sayıda almanız gerekli. Tığımda yine 4 milim bir tığla ördüm. Şöyle bir tane ilmek işaretleyicim var buna, çünkü sarmal olduğu için sıra başlarını kesinlikle iple de yapabilirsiniz. İlmek işaretleyici ile de işaretleyerek karıştırmamak için yapabilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum, zamanımızdan gitmesin. Sihirli bir halka yapıyorum. Öncelikle bir zincir çekerek bunun içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Şuradaki iki ilmeğe batarak bir de halka içerisine batıyorum arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. 2 ilmeğe battım. Halka içerisine batarak önce şu ikisini, sonra da kalan ikisini çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halka içerisine batmadan önce bu dibindeki 2 ilmeğe batıyorum ve sihirli halkaya geçiş yapıp önce ikisini, sonra kalan ikisini bir zincir çekiyorum. Sürekli supla sonuna kadar arkadaşlar bir zincir çekeceğiz. Bu örgü tekniğinde bir zincir çekiyorum. İkisine tığımı batırıyorum. Sihirli halka içerisinden önce ikisine, sonra kalan 2 ilmeğimi çekiyorum. Arkadan ipimizi, bu işlemi 8 adet yapıyoruz. Aynı sihirli halka içerisine 8 tane örerek, bakın bunlar şu tepe noktalarını sayı olarak buralardan ilk başladığımı da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6, 2 tane daha yaparak 8'e tamamlıyoruz. 7.'yi yaptım ve 8.'yi de, bakın 8.'yi arkadaşlar, 7.'yi yaptım. 8.'yi buradaki ilk tepeye batacağım. Batarak burada zaten 8 tane oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen burası başlangıç yerimiz olduğu için, başlangıç yerimiz, bunu yaptığım anda bu tepe noktasına hemen işaretleyicimi takıp bunu sürekli supla bitene kadar, bakın arkadan da ipimi sıktım. Orta boşluk kapandı. Orta kısmını tamamlamış olduk. Ne yaptık? 8 tane yaptık. 8.'ye ilk başladığımız tepeye battık. Bu tepeye ikinci sıraya geçmiş olduk. Bir tane daha aynı boşluğa yaparak çift başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ekran kamerayı biraz netleştirmek istiyorum arkadaşlar. Işıktan birazcık bulanık gösteriyor. Hemen bir yanındakine geçiyoruz. Bakın tepe noktası, şu tepe noktalarını
biz kabul ediyoruz batacağımız yerleri. Aynı yere 2 tane yapacağız. Tekrar aynı boşluğa ikinciyi yaparak bu ikinci sırada hepsine 8 tane tepemize çift batarak arttırmış oluyoruz arkadaşlar. 1, aynı yere bir tane daha yapıyoruz. 2, tepe noktasına 1, aynı yere bir tane daha yapıyoruz. 2, 2 arttırmış olduk. Bakın çift battığımız yerlerde önden biraz karışık görünebilir arkadaşlar. Bakın arkadan aynı yuvaya 2 tane tam tepe nokta denk geldi. Buradan daha belirgin görünüyor. Eğer burada karıştırırsanız tam anlaşılır olmuyorsa siz de arkadan, ben genelde arkadan bakıyorum. Çünkü ilerleyen sıralarda tek çiftler farklılık gösterecektir. Kaç tek kaç çift olduğu. Sıranızı, çiftlerinizin sırasını belirlemek için, anlamak için bu arkadan da bakabilirsiniz. İşaretlediğimiz yere kadar her tepeye bakın, 3 tepemiz kaldı. Çift batarak devam edelim. Evet, şimdi bakın işaretlediğim yere geldik. Burası sıra başı olacak. 3. sıramıza başladığımız yer. Buraya yine çift, ilkini yaptım. Çift yaparak başlayacağız arkadaşlar. Ona battığım yere yine tekrar şu tepeyi işaretliyorum. Yine burası başlangıç yerimiz. Ve aynı yere bir tane daha bu işlemden uygulayacağım. Aynı boşluğa çift başlamış olduk. 3. sıramızda bir çift bir tek olarak ilerleyeceğiz. Yine tepe noktası battığımız yerler, buraya tek battım. Yanındaki tepeye çift, aynı boşluğa çift yaparak ilerleyeceğiz. Bakın aynı boşluğa tekrar battım. Yanındakine tek batıyorum. Tek yapıyorum yani. Bir yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde yine işaretlediğimiz yere kadar devam edelim arkadaşlar. Bakın çiftle başladık. Aynı boşluğa bir tane, 2 tepemiz geldi. Bir tane tekimiz var. Aynı boşluğa zaten bakın görünüyor bu boşlukta. 2 tane aynı işlemi uyguladık. Bir tek. Şimdi sıradaki çift. Yine işaretlediğimiz yere kadar bir çift bir tek olarak devam ederek arkadaşlar gelelim. Yine sonuna geldik. Bir çift yaptım. Son tepe noktasına geldik. Sıra sonumuz bu. Bir tek, bir zincir çekiyorum. Yine işaretleyicimi çıkarıp buraya yine çift gelecek. 4. sıramıza başlayacağız arkadaşlar. Yine buraya çift yapıyorum. Sıra başımız bura. Hemen bir zincir çekiyorum. Tekrar bunu ilk yaptığım bu tepeye işaretimizi takıyoruz. Şimdi aynı yere tekrar bir tane yapmıştık. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyoruz. Çiftle başladık. Bakın 1, 2, 3, 4. sıramız oldu. Buradan sayarsak 3 sıra oluyor. Biz tam başladığımız yerden sayıyoruz. Burada da işaretlediğimiz yer hep sıra başımız olmuş olacak. Şimdi yanındakine tek batıyoruz. Bu 4. sırada da bir çift 2 tek olarak devam ediyoruz. Bir çift 2 tek. Hemen yanındaki tepeye bir tane çift yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha yaparak çift yapmış olduk. Yanındaki tepeye bir tane tek batıyoruz. Bakın şöyle arkayı çevirirseniz 2 tane tepe aynı boşluğa geldi. Bir tane tek, 2 tane aynı yere yaptık. Bir tane tek. Şimdi bu şekilde bir çift bir tek olarak 4. sıramız bir çift 2 tek olarak devam edecek arkadaşlar. Ne yapmıştık? Bakın ben bir çift bir tek, tekin teki bir yapmışım burada. Burada bu sırada tekimiz 2 tane olacak. 4. sıramız. Bakın aynı boşluğa batmadan çiftle başlamıştık. 2 tek 2 tek yaptık. Sıradakine çift yapacağız. Bunu dediğim gibi arkadan bakarsanız anlaşılır olacaktır.
Şimdi buna ben aynı boşluğa çift yapıp diğer iki tane, sıradaki iki taneye tek yapıyorum. Tek, yanındakine çift yapacağım. Şimdi oldu, bakın arkadaşlar. Çift, tek, tek, çift, iki tane tek. Sıradaki çift olacak. Dördüncü sıramızda bir çift iki tek olarak devam edelim yine başladığımız yere kadar. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın işaretlediğim yer iki tekimi yaptım. Burada yine çıkarıyorum. Beşinci sıramızda arttırma yok. Hepsi tek olacak arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Tam tepeye başlangıç yerine bir tane tek yaptım. Tekrar işaretleyicimi takıyorum buraya. Tam tepesine. Ve burada çift batmıyoruz artık. Beşinci sıradayız. Burada hepsine tek tek batarak ilerleyeceğiz. Her tepeye bir tane uyguluyoruz. Artırma yapmıyoruz. Sonuna kadar tekrar gelelim başladığımız yere kadar. Sonrasında 6. sıraya geçtiğimizde devam edelim birlikte. Hepsine tek batarak ilerliyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, 5. sıramızın da sonuna geldik. Şimdi 6. sıramıza geçiş yapacağız. Ve burada bir çiftle yine başlıyoruz. Çünkü artırmamızı artık 5. sırada tek yapmıştık. Artırmamızı bu sırada 6. sırada bir çift bir tek yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Çift yaptım. Hemen şu işaretleyicimi kafa karışıklığı olmadan takalım. İlk yaptığım teke takıyorum. Hemen burada çift olarak battım başlangıçta. Şimdi tek zincirimi çektim. Yanındaki tepeye tek yapıyorum. Atlamış olmayalım. Şöyle iyice bakalım. Evet. Yanındaki tepe tek yapıyoruz. Bu sırada da bir çift bir tek olarak ilerleyeceğiz. Tekten sonra sıradaki tepeye aynı boşluğa çift yaparak ilerliyoruz. Bakın. Başladığımız yer çift battık. Buraya ilk ilmeğimi işaretleyicimi taktım. Tek. Şimdi sıradaki buna yine bir çift yapacağım. Yine sonuna kadar işaretlediğimiz yere kadar bu şekilde bir çift bir tek olarak ilerleyelim. Sonrasında 7. sıramıza geçiş yapacağız. Çok bir püf noktası yok dediğim gibi arkadaşlar. Sadece arttırmalarını size başlangıçlarda kaç arttırma yaparak ilerleyeceğimizi söyleyeceğim. Sonrasında gayet aynı teknikle örerek ilerliyoruz. Sonuna kadar gelelim. Bir çift bir tek. Evet arkadaşlar, yine geldik. Ne dedik? 6. sıramızın sonuna. Tekimi çiftimi yaptım. Bakın, çift bir tek bir çift. Burada bir zincir çekiyorum. Yanındakine bir tek denk geldi sonuna. Şimdi yine başlangıç yerimize geldik. Yine çiftle başlayacağız. Çift olarak bu tepeye bir tane yapıyorum önce. 7. sıramıza başlamış olacağız. İşaretleyicimi de takıyorum. Bu ördükçe düzelecektir arkadaşlar. Potluk olmasında sıkıntı yok. Çünkü öre zaten kendi formunu bulacaktır. Ve şimdi 7. sıraya geçtik. Bir tanesini yaptık. Aynı yere bir tane daha yaparak çift olarak başladık bu sıraya da. 7. sıraya da yine bir çift iki tek olarak devam ediyoruz arkadaşlar. 6. sıraya bir çift bir tekti. 7. sıraya da şimdi yanındaki iki taneye iki tepeye tek batıyorum. Yanındakine yine bir tane daha tek yapıyorum. Bir yanındakine üçüncüye çift batıyorum. Aynı yere çift olarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Yanındakine tek yapıyorum. Bir yanındakine yine tek yapıyorum. Tepesine, sonrasına yine iki tekten sonra yanındakine çift batırıyorum. Bu sırada bir çift iki tek olarak devam ediyoruz. Bakın, çiftimiz tek tek çift tek tek, buna da çift yapacağız. İki tek bir çift.
Şimdi 7. sırayı da bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim. Sonra 8. sıraya geldiğimizde yine birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kaçıncı sıradaydık? Şimdi bir 6. sıra bir çift bir tek yaptık. Şimdi 7. sıramızı bir çift iki tek yaptık. Arkadan bakabilirsiniz. Şöyle bakın, çift bir tek bir tek bir çift bir tek bir tek bir çift. Sonuna geldik. Şimdi çiftimizi yaptıktan sonra son 2 ilmeğimiz tek denk geliyor zaten. Hemen 8. sıraya geçtik. Burada çift zaten yapsaydık, arttırmamız olsaydı çift başlayacaktık. Ama arttırmamız 8. ve 9. sırada yok. 8. sırayı da 9. sırayı da tek olarak öreceğiz. Bakın burada tepe sıra başımız oluyor. Hemen burada işaretleyicimi takıyorum. İlmeğimi yaptım. Tek olarak burada devam ediyoruz. Bu 8. sıramızda 9. sıramızda şöyle bir marullanma olacaktır. Bu zaten 8 ve 9. sırayı tek öreceğimiz için bu düzelecek arkadaşlar. Hemen bir zincir çekiyorum. Sıra başımdan yaptım ilk tekimi, sıradakine tepeye tek olarak devam ediyoruz. Tek, bu 8. sıramız ve 9. sıramızı tek yapacağız. Yine buraya geldiğimizde işaretleyicimizi yine takalım. İlmeğimizi yaptığımızda 9. sıramızı da tek olarak örüyoruz arkadaşlar. 10. sıraya geldim mi tekrar birlikte devam edeceğiz. Hepsini tek örüyoruz. 8 ve buraya geldim mi 9. sırayı yine aynı şekilde bu ilmeğimizi ördükten sonra aynı ilmek tepesine işaretleyicimizi takalım. Aynı yerden bakın işaretleyicimiz bu şekilde devam edecek. Sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramıza başlamış olduk burada. Burada zaten 7 sıra oluyor. Bu kenarlardan sayarak biz başlangıç ilmeğimizden itibaren sayıyoruz. Şimdi 8 ve 9. sırayı da tek olarak örelim arkadaşlar. 10. sıraya geldiğimizde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi 9. 8. ve 9. sıramızı tek yaptık. 10. sıraya geçiş yaptık. Yine bir zincir çekiyorum. Bu iki ilmeğimizi alıp tepesine, başlangıç yerimizin tepesine yapıyoruz. Şimdi buraya çift yapacağım. 10. sıramızı da bir çift iki tek olarak öreceğiz. Yani işaretleyicimi tekrar takıyorum ve aynı yere 10. sıramıza geçtik. Aynı yere tekrar bir zincir çektik. Bir tane daha örüyoruz. Bakın. Burayı çift yaptık. Yanındaki iki tepeye tek batacağız. Sıradakini de tek batıyoruz. Sonrakine çift batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz her seferinde. Aynı yere tekrar bir tane daha yaparak bu 10. sıramızı bakın, bir çift bir tek bir tek bir çift, yani bir çift iki tek bir çift diye devam edelim. Sonuna kadar, işaretlediğimiz yere kadar 11. sıraya geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi sonuna geldim. Çiftimi yaptım. Burada bir zincir çekip son bir tanemiz var burada. Teke kaldı. Şimdi 11. sıramıza geldik. 11. sıramız ve 12. sıramız hepsi tek olacak. 10. sırada burada 2 tek bir çift yaptık. Bu sırada da hepsini tek, 11 ve 12. sıra yine tek olarak her tepe noktasına bakın buraya battım. Başlangıç yerimiz burası ve diğer çift yapmıyorum. Tek olarak başladık. Devam ediyoruz. Tek olarak batıyoruz. 11.
ve 12. sırayı her tepe noktasına birer tane yaparak devam ediyoruz. Bakın suplamız gitgide genişliyor ve model görüntüsünü daha da net göstermeye başladı arkadaşlar. Şimdi ne dedik? 11 ve 12. sırayı hep tek yaparak 13. sıraya, burada başlangıç yerlerimizi zaten tekrar buraya geldiğimizde işaretleyicimizi takıyoruz. Sürekli 12. sıraya geldiğimizde tekrar birlikte 13. sırada tekrar örmeye devam edeceğiz. 11 ve 12 örelim hepsi tek olarak. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonuna 11 ve 12'yi tek olarak ördük. Şimdi 13. sıramıza geçtik. 13. sıramızda yine sonuna geldik. İşaretlediğimiz yere çift olarak batıyoruz. Buraya bir çift yapıp yine iki tekle bu sırayı da devam edelim. 13. sıramızı, zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz. Aynı yere, tam tepe noktası, aynı yere bir tane daha batarak sıra sonunu, evet, tepe noktasına taktık işaretleyicimizi. İki tane aynı yere iki tane ördük. Zincirimi çektim bir tane ve diğer tepeye bir tane tek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer tepeye bir tane tek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer tepeye geçiş yapıyorum. Arada iki tekim oldu. Buraya çift yapıyorum. Aynı yere bir tane daha yaparak bu sıramızı, 13. sıramızı da bir çift iki tek yine tamamlıyoruz. 14. sıramıza gelene kadar burayı da bu şekilde 13. sıra bir çift iki tek olarak örelim arkadaşlar. Buraya kadar 14. sırada tekrar birlikte örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 13. sıramızı da tamamladık. Bir çift iki tek olarak sonuncuyu zaten çift denk geldi. Hemen işaretlediğim yere geldik. Burada bir zincir çekip 15. 14. sırayı da hepsi tek olarak öreceğiz. Çıkartıyorum ve bir zincirimi çektim. Burası işaretlediğim yer oluyor. Bir zincir çekip hemen takıyorum tam şu tepeye. Burada yine ilk başladık. Şimdi 14. sıramıza başladık. Burası 14 ve 15 hep tek olarak öreceğiz. 14. sıraya başlangıç yaptık. 15. sırayı da tek öreceğiz. 14. sırayı da. Tepe noktalarına birer tane modeli örerek devam edeceğiz. Bu 14. sıramız oluyor arkadaşlar. Burayı bitiriyoruz. İşaretlediğimiz yere geliyoruz. Tekrar oradan 15. sıramızı da tek olarak örüp 16. sırada buluşuyoruz tekrar. Tek tek örerek ne yaptık? Bu birazcık kenarlarında marullanma sıkıntı değil arkadaşlar. Zaten iki sıra 14 ve 15'i tek öreceğimiz için burası yine toplanacaktır. 14 ve 15. sırayı hepsini tek örerek 16. sırada birlikte yine burada buluşalım. Evet arkadaşlar, şimdi bakın kaçıncı sıramızı ördük biz. 13 bir çift bir tek yapmıştık. 14 ve 15'i şimdi ördük hepsini tek. Şimdi 16. sıraya geçtik. 16. sırayı da göstereceğim. Zaten 3 sıramız kaldı. Ben bundan sonra yani 18 sırada tamamladım bu suplayı. Ama siz daha büyük olsun istiyorsanız 19-20 de yapabilirsiniz. Benim bu suplanın ölçüsü yani boyu 31 santim oldu. 32 santim oldu. 31-32 arası. Siz de daha büyük isterseniz standart bir ölçü. Şimdi bu tepeye geçiş yaptım. Sıra başına bir üst sıraya buraya işaretleyicimi takıyorum. Bu sırada bir çift 3 tek olarak örüyoruz arkadaşlar. Bir çift 3 tek örerek bu sıramızı, bunu taktığım yer sonrasında ayarlarız. Şimdi buraya ben kaçıncı sıraya başlıyoruz? 16. sıraya başlıyoruz. Buraya çiftimizi yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha başladım ben arkadaşlar. Şimdi çift yaptım. Bir tane zincir çektim. Diğer tepe başına bir tane tek batıyorum.
Bundan sonra 3 tek yapıyoruz. Dördüncüye çift. Dördüncü tepemize çift yapıyoruz aynı yere. 3 tek bir çift olarak bu sırayı tamamlıyoruz. Sonrasında 17 ve 18. sıramızı da hepsini tek yaparak suplamızı tamamlıyoruz. Son bitiminde zaten bakın şöyle göstermek istiyorum. Burada 2 tane başladığımız sıra başımız. Bir çift yaptık. Tek 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 3 tane tekimiz oldu. Buraya yine aynı yere bir tane daha batarak çift oluşturacağız. 3 tek bir çift olarak bu sırayı devam edelim. Sonrasında şu tekrar yanlış yere taktım. Bunu düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Sonrasında 16. sıramız bir çift 3 tek bu sıramız oluyor. Başladık. Buraya geliyoruz. 17. sıramızı hep tek, 18. sıramızı da hepsini tek yaparak suplamızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonuna geldiğimiz zaten bundan sonra gösterebileceğim daha bir yer yok, yani böyle önemli bir yeri. Bunları tamamlayalım. 18 sırada bitirdim ben. 18. sıranın sonuna geldiğimde bitirişte inşallah birlikte yine devam edeceğiz. Suplamızı tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Toplamda 18 sıra ördük. 17 ve 18'de hepsini tek örerek sonuna geldim. Burada artık bu ilmek işaretleyicimi çıkarıyorum. Sonuncuyu buraya yapıp 2 kaydırmayla bitiriyorum ben. Şöyle dediğim gibi siz farklı bir teknikle biliyorsanız bu şekilde kapatabilirsiniz. Bir zincir çekerek burada keseceğim. Kesmeden önce de zaten sarmalı olduğu için muhakkak arkadaşlar burada belli olacak. Çünkü bitiş ve başlangıç yeri belli değil. Ama zaten bu suplanın modeli bu şekilde. Şöyle etiketimi ben diktim. Kendi şöyle etiketlerle burayı kapatabilirsiniz. Bu şekilde dikip bu görüntüyü, diğerinde de zaten bunu diktim. Tuhafiyelerden bulabilirsiniz. İsminiz olması önemli değil. Bu şekilde etiketler alabilirsiniz. Ya da bu şekilde de yapsanız zaten sıkıntı olmuyor. Bu supla modelinde arkadaşlar gayet hoş bir görüntüsü var. Dediğim gibi sayılarımı, ölçüsünü de size tekrar bu şekilde göstermek istiyorum. Bitirdiğimi şöyle almak istiyorum. Bakın. Bitirdiğim modelim. İkisi de gayet, renkleri de hoş oldu. Diktiğim hali, ipi de şöyle arkalardan bakın, hiç düğüm atmanıza gerek yok. Şu aralardan gizleyerek temizleyebilirsiniz. Hemen bunu sizlerin şöyle ekranda da görün istiyorum. Toplamda 18 sıra. Bakın 31, neredeyse 31-32 santim geniş boyu oldu bunun. Standart. Zaten 30 da yapabilirsiniz. Dediğim gibi sizin bu büyüklüğü küçüklüğü sizin tercihinize kalmış. Sayıları, sıra sayılarını çoğaltarak, eksik yaparak da büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Sarmal supla yapımı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu supla tasarımı da Renkli Tığlar sayfasına ait. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Bu modeli bizlere kazandırdığı için. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle.